Nasıl bugün olduğunuz kişi oldunuz? Hayatta bulunduğunuz bu nokta gerçekten tesadüf mü? Yoksa acısıyla tatlısıyla yaşadığınız tüm anların bir toplamı mı? Şimdi bu soruya evet dediğinizi duyar gibiyim. Böyle basit bir cevap vermeyeceğiz. Şimdi bir düşünün. Hayatınızın tüm kırılma noktalarını alıp bir çizgi üzerine yerleştiriyorsunuz. Büyük olaylar, sizi etkileyen her şey o çizgi üzerinde. Ve o çizgiye şöyle bir baksaydınız, size ne söylerdi? Şimdi psikoloji literatüründe life timeline veya yaşam çizelgesi olarak bilinen ve terapilerde de kullanılan bir farkındalık tekniğini konuşacağız. Ve bu tekniği evde nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle ben Hüseyin Pınar, uzman klinik psikolog ve psikolojik danışmanım. Bu kanalda psikoloji, hayat, bilim ve sanat konularında kendi perspektifimden sizlere hikayeler anlatıyorum. Şimdi mevzuya gelelim. Bu yaşam çizelgesi denilen şey ne? Hayatınızdaki önemli olayları alıyorsunuz ve kronolojik bir zaman çizgisi üzerine yerleştiriyorsunuz. Sadece büyük olaylar değil, görünüşte küçük ama etkisi büyük olabilecek her şeyi bu çizgi üzerine yazıyorsunuz. İşte yazdığınız tüm bu anlar aslında sizin hikayeniz oluyor. Ve bu hikayeyi alıp şöyle bir göz attığınızda bugünkü bulunduğunuz noktayı daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü o çizelgenize baktığınızda kimliğinizin nasıl şekillendiğini, hangi anların sizi kırdığını, tekrarlayan yaşamsal örüntülerinizi, bugünkü düşünce ve davranışlarınızın kökenini görebiliyorsunuz. Bu yüzden yaşam çizelgesiyle çalışan kişilerde öz farkındalığın artması, duyguları düzenlemenin kolaylaşması, travmatik anların kontrolsüz etkisinin azalması, hayata anlam verme becerisinin güçlenmesi tesadüf falan değil. Ama şunun bir altını çizelim. Bu yaşam çizelgesi kendi başına bir iyileşme yöntemi değil. Bir farkındalık aracı. Ki iyileşme, farkındalık ve hazır olduktan sonra başlar. Peki bu teknik niye bize bu kadar iyi geliyor? Çünkü insan beyni olayları tek tek hatırlamakta zorlanır. Çünkü bizler yaş almaya başladıkça bazı şeyleri unutmaya başlıyoruz. Evet bunu ben yapmıştım. Lan bu benim başıma gelmişti. Ben bunu nasıl unuturum? Dediğiniz çok an var bu hayatta. İşte bu anlar aslında burada bir puzzle parçası gibi ve yaşam çizelgesi tekniğiyle bu parçaları alıp birleştiriyorsunuz ve büyük resmi görmek daha kolay oluyor. Neredeydiniz? Nereye nasıl geldiniz? Şu an neredesiniz ve nereye doğru gidiyorsunuz? Bakın bu yaşam çizelgesi tekniği muazzam bir şey. Hayatınızda en az bir defa yapın. Ve güzel haber, bunu uygulaması çok basit. Bir kağıt alın, 0 yaştan başlayıp bugüne kadar uzanan bir çizgi çizin. İsterseniz 0-10-10-20 diye bölün, isterseniz 5'er yıllık dilimler yapın. İstediğiniz gibi. Veya benim yaptığım gibi önce sayfaları yazın, sonra çizgiye yerleştirin. Hiç fark etmez. Çizginin üst tarafı olumlu, alt tarafı ise olumsuz olan olaylar yazılacak. İrili ufaklı sizi çok etkileyen veya az etkileyen fark etmez. Her durum, her olay buraya yazılabilir. Örneğin anne karnından başlayarak anneniz nasıl bir hamilelik süreci geçirdi? Siz doğduktan sonra sizle olan ilişkisi nasıldı? Babanız, kardeşleriniz, evdeki diğer ilişkiler bütünü nasıldı? Ailede travmatik bir durum gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse bunun size etkisi nasıl olabilir? Ve geçmişe kadar giderek hatırlayabildiğiniz ilk anıları yazmaya çalışın. Yıl yıl. Aldığınız bir karar, yaşadığınız bir değişiklik, önemli küçük tatlı bir an, okula başlama, yeni bir yere taşınma, doğumlar, ölümler, mezuniyet, ilk aşkınız, hastalıklar, başarılar, böyle aklınıza gelen her şeyi bu çizgiye yazın. Hatta kendi hafızanıza güvenmeyin, çevredeki insanlara kendinizle ilgili sorular sorun. Ve tüm bunları çizgiye yerleştirdikten sonra esas olay bu çizgimizi değerlendirmek. Kendinize şunları sorun. Bu hayat çizgime baktığımda nasıl hissediyorum? Neler olmuş? En iyi ve en kötü anlarım neler? Bunlar beni nasıl etkilemiş? Karakterimi nasıl şekillendirmiş? Tüm bu olayların ortak teması var mı? Varsa nasıl? Bugünkü beni şekillendiren ilk 3 anı ne? Bunlar nasıl hissettiriyor? Olumlu veya olumsuz hangi taraf daha çok baskın? Bu ve benzeri bir sürü sorular sorarak yaşam çizelgenizi analiz ediyorsunuz. Ve bu soruların cevaplarıyla birlikte şunu fark etmeye başlıyorsunuz. Hayatta geldiğiniz bu nokta o kadar da tesadüf değil. Düştüğünüz yerler, kalktığınız anlar, yön değiştirdiğiniz noktalar, sizi siz yapan her şey. Ve hayatınızdaki olumsuz şeylerin bile aslında size yardımcı olduğunu görünce onlara teşekkür etmeye başlıyorsunuz. Ve bu minnettarlığınızı arttırıyor. Ve bu farkındalık
kendinizi kabul etme ve kendinizle barışma becerinizi güçlendiriyor. Bu yaşam çizelgesini yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. En kötü yıllık anı defteriniz olur ve yaşlandığınızda şöyle maziye rahatça bakabilirsiniz. Veya çocuklarınız, torunlarınız sizin hayatınızdan dersler alırlar. Artık bugün mü uygularsınız yoksa yarın mı yaparsınız bilmiyorum. Top sizde. Ama erteleme konusunda bir sorun yaşarım diyorsanız bu videoma da kesinlikle bir göz atın. Bu arada sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu kanaldaki A'dan Z'ye kadar olan tüm işleri ben kendim hallediyorum. Ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İnanın çok yardımcı olur. Haftaya pazar görüşmek üzere.